Bu videoda size yine harika bir Movavi programından bahsedeceğim. Movavi Video Converter 2020, Windows ve Mac kullanıcıları için bir medya, bir format dönüştürme yazılımıdır. Farklı cihazlar kullanarak video çekip hepsini hızlıca tek bir formata dönüştürmek isteyenler için harika bir seçenektir. Dosyalarınız ne kadar büyük olursa olsun Movavi Video Converter, Super Speed teknolojisi sayesinde sadece birkaç dakika içinde bunları kalite kaybı olmadan dönüştürür. Yine diğer tüm Movavi programları gibi sezgisel bir arayüze ve işleyişe sahiptir. Dolayısıyla da kullanımı oldukça basittir. Video açıklamasına eklediğim linke tıklayarak siz de hemen şimdi Movavi Video Converter yazılımının ücretsiz sürümünü indirebilirsiniz ve hemen denemeye başlayabilirsiniz. Eğer beğenirseniz ve tüm özellikleriyle birlikte lisanslı olarak kullanmak isterseniz yine video açıklamasına eklediğim ve sadece Serdar Sezer kanalı abonelerine ve takipçilerine özel %20 indirim kuponunu kullanabilirsiniz. Movavi Video Converter arkadaşlar sadece bir kere ödeme yaparsınız ve ömür boyu lisanslı olarak sahip olursunuz. Yani böyle her ay her yıl ödeme yapmanıza gerek yok. Başta yaptığınız ödeme ömür boyu bu programı kullanmanızı sağlar. İşte Movavi Video Converter 2020'nin muhteşem özellikleri. Zengin format ve ön ayar seçenekleri. iPhone ya da PlayStation gibi popüler cihazlar için 180'den fazla format ve 200'den fazla ön ayar içerir. Videonuzu hangi formatta kaydederseniz kaydedin, Movavi Video Converter onu sizin için kolayca istediğiniz biçime dönüştürür. Super Speed teknolojisi. Çoğu Movavi programında olan zaman kazandıran Super Speed teknolojisi sayesinde videolarınızı farklı formatlara dönüştürürken onlarca dakika beklemek zorunda kalmazsınız. İşlemi tamamlamanız için sadece birkaç dakika yeter. GIF oluşturma. Video görüntülerinizden kolayca GIF'ler oluşturabilir ve bunları sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz. Altyazı ve filigran ekleme. Bu yazılımla dönüştürdüğünüz videolara kolayca altyazı ve filigran ekleyebilirsiniz. Video düzenleme araçları. Video düzenleme araçlarıyla örneğin titrek bir görüntünün sabitlenmesi, kat kurgu ve montaj gibi temel işlemleri de yapabilirsiniz. Şimdi ekran görüntüsüne geçelim ve programı daha detaylı biçimde inceleyelim. Gayet kullanışlı, süper özellikleri olan şahane bir program. Hemen simgesine tıklıyoruz, kısa yoluna tıklıyoruz ve açıyoruz. Böyle hoş bir açılış ekranı var. Arayüzde gayet kullanışlı ve basit. Medya eklemek için sol üstteki alandan video, ses, görüntü ekleyebilirsiniz. Ya da ortasındaki artı simgesine tıklayarak bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyadan görüntü çağırabilirsiniz. Şuradaki ham videolarından birini içeri çağırıyorum. Öncelikle size dönüştürmeyi göstereyim. Gayet kolaydır. Aşağıda gördüğünüz gibi formatlar kategorize edilmiş halde görünüyor. Popüler ayarlarda işte MP3, MP4, AVI gibi en çok kullanılan ayarlar var. Video kısmında işte MP4, AVI, MOV, DVD, 4K video seçenekleri var. Buna tıkladığınız zaman, bu seçenekleri tıkladığınız zaman da onların alt seçenekleri açılıyor. Burada da özel format seçiminizi yapabiliyorsunuz. Ek olarak cihazlara göre de ayrılmış. Mesela Apple telefonlar için, iPhone telefonlar için model seçenekleri var. Buradan modeli seçtiğiniz zaman onun ekranına ve çözünürlüğüne uygun bir çıktı alıyorsunuz. Şimdi hemen bu videoyu dönüştürelim. Videomuz buraya geldi. Bizim videomuz MOV formatında gördüğünüz gibi. Kaynak videomuz MOV formatında. MP4'e geliyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Burada seçenekler açılıyor. Seçeneklerin yanında Super Speed teknolojisi kullanabileceğiniz formatlar var. Mesela MP4 H264 formatında, yani Full HD 1080 piksellik bir görüntü istiyorsak Super Speed kullanabiliyoruz. Yine H264 orijinal boyut kullanırsak burada da Super Speed kullanabiliyoruz. Full HD seçeneğine gelip tıklıyorum. Bu format şu anda atandı. Nereye kaydedeceğimizi buradan seçiyoruz ve dönüştüre tıklıyorum. Videomuz birkaç saniye içinde dönüştürüldü. Daha önceki dosyamız MOV formatı iken yeni dosyamız MP4 formatında. Herhangi bir görüntü kaybı da yok. Gayet başarılı bir şekilde videomuz birkaç saniye içinde dönüştürüldü. Peki dönüştürme dışında bu programda neler yapabiliriz? Videomuzu düzenleyebiliriz. Çoğu video dönüştürme programında böyle özellikler mevcut değil. Mesela dengeleme var. Eğer videonuz sallantılıysa, işte elinizle çektiyseniz, bir yere sabitlemediyseniz kameranızı videoyu çekerken o görüntü sallanır, titrek olur. Onu buradaki ayarları kullanarak sabitleyebilir, videonuzu daha dengeli hale getirebilirsiniz. Ben şimdi burada herhangi bir ayar yapmayacağım. Zaten sabit bir görüntüm var. Ses seviyesine geliyoruz. Bu da epey iyi bir ayar. Ses seviyesi ne işe yarıyor? Örneğin sosyal medya platformlarında genellikle sizin kayıt sesiniz %70 ila %50 civarı daha düşük çıkar. Videoyu yayınladığınızda %50 ila %70 civarı daha düşük çıkar. Özellikle YouTube'da %60'lara kadar düşebiliyor bu ses. Buradan ana ses seviyenizi 150 civarı yaparak arttırabilirsiniz. Böylelikle YouTube'da daha yüksek bir ses seviyesi de sağlamış olursunuz. Ayarlamalara gidiyoruz. Ayarlamalar da gayet güzel.
Buradan renk ayarı yapabilirsiniz. İçeri attığım video ham, yani herhangi bir renk ayarı yok üzerinde. Öncesi sonrası aynı. Fakat biz buradan mesela manuel ayarlar verebiliriz. Sonraya tıklayalım. Parlaklığı mesela 5 arttıralım. Kontrastı 5 arttıralım. Karışımı 5 arttıralım. Doygunluğu biraz fazla verelim. 30 civarı yapalım. Evet, rengimiz buradan ayarlandı. Parlaklığı biraz kısabiliriz. Zaten gün ışığı vurmuş yüzümüze, bir tarafı patlatmış. Daha da o bölümü parlatmayalım. Evet, ayarları böyle küçük seviyelerle, yani 1 ile 15 arasında oynayarak, değiştirerek video görüntü renginizi ayarlayabilirsiniz. Önce nasıldı videomuz? Bu şekildeydi. Renklendirilmiş hali de bu şekilde. Hemen efektlere geçiyoruz. Az önce mesela renklendirme işlemi yaptık ama ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız buradaki efektlerden birini kullanabilirsiniz. Burada mesela renkle ilgili efektlerden Egresso var kullanabileceğiniz. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak bu rengi, bu filtreyi atıyor. Fakat daha önceden biz ayar yaptığımız için renkler biraz patlayabilir. Onun için ayarlamalara tekrar dönüyoruz. Efekti attıktan sonra ayarlamalara dönüyoruz. Mesela buradaki doygunluğu biraz azaltacağız. Çünkü diğer filtrede doygunluk epey yüksek seviyelerde. Kontrastı da sıfırlayabiliriz. Çünkü yine kullandığımız filtrede kontrast epey yüksek. Şu anda görüntümüz biraz daha normalleşti. Daha hoş bir görüntü yakalamış olduk. Efektlerde işimiz bittikten sonra altyazılara geçiyoruz. Yine videonuza kolaylıkla altyazı ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ekle butonuna tıklamak, dosya seçe tıklamak ve SRT uzantılı altyazı dosyanızı buraya eklemek. Gördüğünüz gibi altyazılarımız geldi. Peki bu altyazı dosyasını nasıl hazırlayacağız? Bunu time kodlara göre manuel de hazırlayabilirsiniz ama bu oldukça zordur. İşinizi kolaylaştırmak için videonuzu önce YouTube'a ekleyip, YouTube'da altyazı ekleyip, daha sonra bu altyazı dosyasının SRT formatında çıktısını alıp buraya ekleyebilirsiniz. Böylelikle bu video işte diğer sosyal medya platformlarında da altyazılı olarak yayınlanabilir. Çünkü YouTube'dan indirdiğiniz zaman altyazılı olarak indiremiyorsunuz. Yine buradan pozisyonunu ayarlayabilirsiniz altyazının ama genellikle altta olur pozisyon. Çubuğu çekerek boşluk alanlarında ayarlayabilirsiniz ya da alttan senkronizasyonu ayarlayabilirsiniz. Ek olarak şu T sekmesine tıklayarak font ve boyut ayarlarını da yapabilirsiniz. Yazı rengini ve kontur rengini de ayarlayabilirsiniz. Videomuzu içerik hırsızlarından koruyabilmek için filigran atayabiliriz. İstersek bir tekst yazabiliriz ve bu tekstin işte fontunu yine aynı ayarlardan, yani T sekmesine tıklayarak aynı alandan ayarlayabiliriz. Ya da işte şöyle tutup bırakarak ayarlayabiliriz. İşte boyutunu arttırabiliriz. Görünmüyorsa yandaki çizgiyi çekerek görünür hale getirebiliriz. Mesela diyoruz ki filigranımız şurada hep sabit olsun. Saydamlığı biraz arttırdığımız zaman çok göze batmaz ama bizim olduğunu da gösterir. Buradan yine rengini ayarlayabiliriz. Ve filigranımız hazır. Ben metin kullanmak istemiyorum, benim logom var diyorsanız görüntüye tıklıyorsunuz. Dosyaya tıklıyorsunuz. Buradan logonuzu ya da işte resminizi ekleyip kenarından tutup aşağı doğru iterek küçültebilir. Ve şöyle yine el yordamıyla ekranın herhangi bir tarafına konumlandırıp şeffaflığını arttırarak uygulayabilirsiniz. İşte iki türlü de filigranımız videoya eklendi. Şimdi sırada kırpma var. Genellikle videonun belli bir alanını kullanmak istiyorsanız bu opsiyonu kullanabilirsiniz. Ben şu an böyle bir şey yapmayacağım, o yüzden bunu kullanmıyorum. Hemen trimleye geçiyorum. Trimle en çok kullanacağımız alanlardan bir tanesi. Elimizdeki ham videonun istemediğimiz alanlarını burada kırpabiliriz. Tek yapmamız gereken şu sarı alanın nerede olacağını belirlemek ve çöp kutusu simgesine tıklayarak o alanı kesmek. Şimdi ben videonun büyük bir kısmını keseceğim. Zamandan tasarruf edebilmek için şöyle mesela 1 dakikalık bir video haline bunu getiriyorum ve kesiyorum. Yine bu trimle GIF oluşturmayı da yapacağız. Ben size bunu birazdan göstereceğim ama öncelikle videomuzu düzenleyip bir render alalım. Bitti diyoruz. Tamam. Bütün ayarlarımızı yaptık. Şimdi tekrar format seçelim. Ayar yaptığımız için Super Speed teknolojisini kullanamıyoruz. MP4 yine H264 formatını kullanacağız. Burada ekran kartımızı kullanacak sistem. Ne diyor? Dönüştürmede CPU'ya ek olarak Nvidia grafik kartı kullanılması dönüştürmeyi 4 kata kadar hızlandırır. İstediğim tam olarak bu. Dönüştür diyorum ve videom renderlanıyor. Render tamamlandı ve videomuz yüklendi. Videomuz nereye yüklendi? Diğer videonun yanına yüklensin istemiştik. İşte videomuz burada. Altyazılı ve renkleri ayarlanmış videomuz burada mevcut. Ben şu an herhangi bir altyazı ekledim. Bu videonun altyazısı değil bu. Deneme amaçlı. Şimdi GIF yapmayı göstereceğim. GIF yapmak da gayet kolay. GIF yapmak için tekrar videomuzu çağırıyoruz ve düzenleye tıklıyoruz. Daha sonra biliyorsunuz GIF'te birkaç saniyelik böyle kısa görüntüler kullanılıyor. Buradan bir alan seçiyoruz. Atmak istediğimiz alanı seçiyoruz. Ve şöyle hareketli bir yeri alacağız. 21 saniyelik bir alan kaldı. Biraz da buradan keselim. Şöyle şurayı kesebiliriz mesela. 13 saniye hala çok uzun. GIF için birazcık daha keseceğiz.
Şöyle şuradan keseyim diyorum. Şöyle kafa hareketinde da alalım. Şu anda 3 saniyelik bir görüntümüz var burada. Yapmamız gereken şey bittiye tıkladıktan sonra görüntülerden GIF'i seçmek. Buradan GIF boyutumuzu ayarlamak. Ben büyük GIF'i seçiyorum. Ve dönüştüre tıklamak. Hepsi bu kadar. Şimdi o video görüntümüz GIF'e dönüştürülüyor ve dosyamıza ekleniyor. Ve artık GIF'imiz de hazır. Tıklayıp hemen oynatalım. İşte GIF'imiz hazır. Bunu tabii böyle hareket edecek, loop edecek bir harekette alırsanız daha eğlenceli GIF'ler yakalayabilirsiniz. Ben şimdi size bunu öğretebilmek adına kaydettim. İşte Movavi Video Converter'ın böyle özellikleri var ve bu kadar güzel bir program. Kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Saniyeler içinde videolarınızı dönüştürebilir ve düzenleyebilirsiniz bu program sayesinde. Üstelik video açıklamasındaki indirim kuponunu kullanarak bu programı ömür boyu lisanslı biçimde tüm özellikleri %20 indirimli şekilde sahip olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.